Bir zamanlar Hollywood'da romantik komediler yaygın olsa da, romantizm dışında insanlığın tüm yönlerini irdeleyen büyük gişe rekorları kıran filmler ve prestij dramalarının lehine yol kenarına düştüler. Ancak, Lost Leaves'ın yazarı ve yönetmeni Celine Song, romantizme hak ettiği incelemeyi yaparken, bir yandan da kalbinizi iyi anlamda sızlatacak etkileyici filmler sunuyor. Song, son filmi Materyalistler'de, bir kadının maddi kazanç için mi yoksa aşk için mi evlenmesi gerektiği şeklindeki asırlık soruyu ele alıyor ve sonu beklendik olsa da, yine de yeni bir bakış açısı. Materyalistler, flört ve evliliğe klinik, bazılarına göre alaycı, bakış açısıyla aşk hakkındaki neredeyse naif inançları çelişen çöpçatan Naci'yi takip ediyor. Randevulardan, umutlu kadın ve erkeklerin başarılı olmak için değerli varlıklara sahip olmaları gereken bir pazar yeri olarak bahsediyor. Herhangi bir erkeğin ya da kadının değerini yaşına, görünüşüne, eğitimine, aile terbiyesine ve diğer temel gerçeklere göre analiz ederek onları buna göre eşleştirebiliyor. Ancak aşk sorusuyla karşılaştığında daha basit bir yanıtı var: bu kolay, çünkü kimi seveceğimizi kontrol edemiyoruz. Song'un bakış açısını bu kadar benzersiz kılan şey, dileklerin gerçekleşmesi ile gerçeklik arasında denge kurabilmesidir. Bu farklı görüşler materyalistlerin iki erkek başrolünde temsil ediliyor. Harry her kutuyu işaretliyor. Zengin, çekici ve yasadışı alışkanlıkları yok, bu da onu bir tek boynuzlu at yapıyor. Lucy de dahil olmak üzere her kadın için ideal bir eş. Bir de Lucy'nin eski erkek arkadaşı John var. Lucy ondan 5 parasız olduğu ve sürekli para yüzünden kavga ettikleri için ayrılmıştır. Lucy'nin kimi seçeceği bellidir, ta ki Lucy'nin müşterilerinden birinin başına travmatik bir şey gelip sisteme olan inancı yıkılana ve isteklerini yeniden değerlendirmeye zorlanana kadar. Materyalistler romantik türe yeni bir bakış açısı getiriyor. Materyalistler, aşk üçgeni, sonsuza dek mutlu son, aşk ve para ikilemi, alaycı ve iyimser ve ikinci şans gibi romantizm türünün birçok konvansiyonuyla oynuyor. Romantizm türünün güzelliği, mecazlar ve geleneklerle oynamanın sonsuz yolu olması ve her hikaye anlatıcısının benzersiz bir bakış açısı getirmesidir. Song'un materyalistlerde yaptığı da tam olarak bu, mecazlar biliniyor olsa da, yaklaşımı yenilikçi. Song'un bakış açısını bu kadar benzersiz kılan şey, dileklerin yerine getirilmesini gerçeklikle dengeleme becerisi. Aşk hikayelerinde her zaman fantezinin belli bir yönü vardır. Lucy'nin eski aşkıyla karşılaştığı düğünde bir tek boynuzlu at ile karşılaşma ihtimali nedir? Ancak materyalistler, hikayesini hayatın pragmatik gerçeklerine ve özellikle Lucy'nin flört, evlilik, aşk ve geleceği için ne istediğine dair gelişen görüşlerine dayandırıyor. Materyalistlerin bazılarına kaybettirdiği yer kitabın sonu olabilir ama ben yine de tatmin edici buldum. Eğer siz de benim gibiyseniz, materyalistlerin nasıl biteceğini muhtemelen filmi izlemeden önce biliyorsunuzdur. Aşka karşı para kinayesinde genellikle tek bir kazanan vardır, bu yüzden asıl zorluk bu geleneksel sonu kazanmaktır. Materyalistler, Harry'i modern kadınların istediklerinin timsali haline getirerek büyük bir savaş veriyor, ancak Song, Lucy'nin sonsuza dek mutlu olmasını beklemediğim bir şekilde kazanmayı başarıyor. İyi bir romantik hikayenin işareti o noktaya nasıl ulaştığıdır ve Song bunu başarıyor. Yetenekli oyuncular materyalistleri yükseltiyor. Song's screenplay is also smart in how it handles the three characters at the center of this story. They might sometimes come close to the clichés we might expect, but then swerve away to bring to life characters that have more pathos and heart, as the film takes its time to build these elements. For example, Lucy does often consider the finances of the men she's interested in, but it never feels shallow, or that her decision is focused solely on their monetary value. In one flashback, we see the trouble that money caused in her previous relationship with John, so it makes sense that this would be a major discussion point for her in starting a new relationship. Song's script also ensures that this isn't just a rich guy versus poor guy scenario. In a lesser film, Harry's wealth might have been counterbalanced with a personality that's cold and not open to what Lucy needs. But on the contrary, Song takes care to make sure that isn't the case, as we get several scenes of this pair just getting to know each other. We watch them on their first date, as they get closer and start to fall for each other, in scenes that go on for surprisingly long at times. Lucy often says Harry is an impossible fantasy of a man, and Song never dissuades her audience from this being the case. Similarly, John isn't treated the way that a man still trying to find his way in his 30s can often be presented. He's not lazy, he hasn't wasted his time, he's just doing his best and trying to achieve his dreams if he still can. Even though we've seen the types of moments that broke John and Lucy up, there's a very deep understanding and love that these two have for each other that even a unicorn like Harry might not be able to get past. It's also impressive that Song doesn't make this into only a movie about three incredibly attractive people potentially getting together, but also looks at the pitfalls and difficulties of modern dating.
This is especially the case with one of Lucy's clients, Sophie, who has gone on many first dates, yet can't find the one for her. At first, she might seem like she's asking for too much in what she's looking for, but Song's film goes much deeper with this character, and doesn't shy away from the horrors of dating and the struggle of letting a stranger into your life. And while Materialists does poke fun at the ridiculous laundry list of requirements so many people look for when trying to find the perfect partner, it also shows that basically what everyone wants is someone, and in particular, someone who makes you feel valuable in their eyes. Materyalistler aşka özlem duymayı sevenler için. Materyalistler, geçmiş yaşamlardan daha geleneksel bir aşk hikayesi ve bu türden hoşlanan herkese memnuniyetle tavsiye edebilirim, ancak filmin modern randevularda bir gerçeklik olarak cinsel saldırı temalarını biraz tet geçtiği uyarısıyla birlikte. Bu konu saygılı bir şekilde ele alınmış, ancak bazı izleyicilerin bunu tetikleyici bulabileceğini de anlıyorum. Bu şekilde, materyalistler modern aşk ve romantizmin gerçeklerini tasvir ederken dürüst olmaya devam ediyor çünkü bunlar özellikle kadınlar ve diğer savunmasız insanlar için çok da küçük olmayan bir risk taşıyor. Materyalistler, özünde aşk hakkında bir film. Beni hem filmden hem de genel olarak hayattan daha fazlası için, özlem içinde bırakan güzel bir kaçış. Song, kalplerimizin etrafındaki duvarları yıkan ve bizi mümkün olan, en iyi şekilde acı içinde bırakan hikayeler anlatma konusunda özel bir yeteneğe sahip. Böylesine yetenekli bir oyuncu kadrosuyla materyalistlerin kısa sürede son yıllardaki favori filmlerinden biri haline gelmesi şaşırtıcı değil.